Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. En büyük sorunumuz kümeslerdeki bulunan bitler değil mi? Haşereler, pireler, aklınıza ne gelirse. Bunların hepsinin önüne geçebileceğiniz bir ürünümüz var. Geçmiş yıllarda, daha doğrusu geçen sezon kullanıp memnun olduğum ve yine bu sezon başladığım üründen sizlere bahsederken de bu bit sorununu artık ortadan kaldırabilmeniz için gerçekten güzel bir çözüm olduğunu ben düşünürüm. Denedim ve öğrendim. Sizlere de öneririm. Şimdi diyeceksiniz ki dadaş bu nedir? Bu çözümü bizlere bir göster. Hemen bir avuç alıyorum. Şu elimde gördüğünüz küçücük bir toprak parçası. Böyle taş, çakıl, makıl. Şöyle. Bu. Evet arkadaşlar. Elimde gördüğünüz bu küçücük taşlar, minnak minnak taşlar var burada böyle. Küçücük taşlar bu bit sorununun ve haşere sorununun tamamen çözümü. Bu taşlar eripat dediğiniz bir maden türü. Yani merak eden arkadaşlar araştırmak isterlerse ismini yazıp bakmalar yeter. Google'a bir eripat yazıp araştırın. Görürsünüz ne demek istediğimi. Ben direkt konuya giriyorum ve işleme başlıyorum. Diyelim ki kümeslerinizin birinde bit sorunu var. Bugünkü rol modellerimiz zirbitlerimiz olacak bizim. Zirbitlerinizin, tavuklarınızın kümesinin birinde bit var. Hatta kümesin tamamında bitler var. Ve bu bitleri temizlediniz, ilaçladınız ama bir daha bit oluşsun istemiyorsunuz. Veyahut da pire olsun istemiyorsunuz. Zararlı haşereler kümesinize girsin istemiyorsanız tek yapmanız gereken bu dediğim eripat malzemesinden kümesinize tavukların altına serecek şekilde dökmek. Burada gördüğünüz eripat çok az bir miktarda aslında. Bunu biliyorsunuz, videoda sizlere yardım olsun diye zaten çektiğim bir ürün bu. Bu eripat sayesinde bütün sürünün sağlığını gözetebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bunu da yukarıya koyayım. Yeminle çıkarttım. Daha da net anlamanız için. Açıkçası bu gördüğünüz malzeme ben anlam veremedim nasıl bir ürün ama kullanınca gördüm ki gerçekten işe yarıyor ve bu işe yarayan ürünü de siz değerli kardeşlerime, dostlarıma göstermek istedim. Çünkü eminim ki sizler de merak ederek bu ürünün ne işe yaradığını öğrenmek isteyeceksiniz. Bu ürün gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. İşte korkama. Tamam neyse. Şöyle yayıyorsunuz. Genelde bu ürünün kullanımı yani 1-2-3 santim yaymaktır tabana. Bu arada bu çok fazla altlık olarak kullanılabiliyor. Bıldırcınlara olur mu diye sorsanız hepsine olur. Tavşan, bıldırcın, bütün hayvanlara atın altına bile bundan seriyorlar şu an. Çok büyük çiftlikler şu an eripat kullanıyor ve büyük büyük at kafesleri, inek kafeslerine kadar her yerde kullanılabiliyor. Komple sermedim kümesin içerisine. Amacımız ne? Tabii ki sizlerle bunu paylaşmak ve nasıl uygulandığını göstermek. Bu ürünü böyle tabana komple seriyorsunuz hiçbir yer görünmeden. Amaç hayvanların yani tavuklarımızın, şimdi tavuklar biraz dikkatini çekti. Tavukların yemesi. Hem yiyecekler hem eşinecekler. Bunun için de eşinen tavuklarda bit pire olmayacak. Aynı zamanda kümes tabanına herhangi bir zararlı bir hayvan da yaklaşmıyor bu maden sayesinde. Aynı şu örneği verebiliriz. Biz deve kuşu yumurtasının olduğu yere örümcek nasıl gelmiyorsa işte bu gördüğünüz eripatın olduğu yere de zararlı haşereler yaklaşmıyor. İnanılmazdır ama gerçekten uygulandığı zaman gözle görülür bir etkinin olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda bu ürünü gözlemlerken göreceksiniz ki hayvanlarınız şu anda olduğu gibi bu taş parçacıklardan yiyecekler. Yiyen hayvanlardaki sağlık değişimini de tabii ki uzun zamanda, uzun bir müddette gözlemleyebiliyorsunuz. Ben dadaşam bilirsiniz, ben de yalan da olmaz, laf da olmaz arkadaşlar. Neyse onu söylerim. Geçen sezon kullandım, bu sezona kullanmaya başladım. Çok şükür. Hatta geçen sezondan bu sezona çok şey değişmiş. Tamamen rengine kadar değiştiğini görebilirsiniz. Çünkü bunlar artık fabrika yıkayarak sunmaya başladı. Çok fazla toz oluyor diye gelen şikayetler üstüne fabrika bu eripatı piyasadan çekmektense daha da kalitesini artırarak piyasaya tekrar sunmuş. Yıkanmış kum düşünün. Tertemiz bir toz olmayacak şekilde üretilmiş bir madde diyebiliriz. Aha hayvanlarımız ayaklarına bastı. Onu da aldım. Firmayla konuştuğumuzda bakılırsa bu sorunla da mesela ayak sağlığı ve birçok dediğim gibi
haşerelere iyi geldiği için tavuklar bunun içinde yaşayıp bunun içinde yaşadığı zaman bitleme ve pirelenme olmadığını söylediler ve bunu ben geçen sezon denediğim zaman görmüştüm. Bu sezonda eminim ki daha da güzel olacak diye umut ediyoruz. Hayvanların bir süre alışma süresi vardır. Tabi bu sürede beklemeniz gerek. Çünkü tavuklarımız yavaş yavaş alışacaktır duruma. Şu an mesela zibritler halen daha sağ tarafta duruyor ve sadece kumun olduğu noktaya yaklaşmamaya çaba gösteriyorlar. Ama birazdan kuma doğru yavaş yavaş yaklaşmaya başlayacak. Hatta hoşlarına gidip yemeye bile başlayacaklar. Ki arka tarafta yemeye başladılar bile. Biz istiyoruz ki daha çok yesinler. Daha çok onun içerisinde haşır neşir olsunlar. Bir kendilerine böyle sınır çizmiş gibi orada duruyorlar dikkat ederseniz. Çok da bu tarafa gelmemek için ellerine geleni yapıyorlar ama eninde sonunda gelmek zorundalar. Çünkü o kafes onların. Çok mu muzdaripsiniz? Abi bizim kümesimizde her yıl bitler oluyor. Bitler var ve bu bitlerin önüne bir türlü geçemiyoruz diyorsunuz. Benden sizlere demesi. Bu bitlerin önüne geçmek bu kadar kolay aslında. Ben bir sürü kafesim var. Sorular geliyor. Ya dadaş değiller. Senin kafeslerin tahtadan, ahşaptan kafesler. O kafeslerde bit çok fazla olur. Nasıl önüne geçiyorsun? Aslında çok basit. Eripat kullanarak geçebiliyorum. Yaz sezonlarında çok fazla temizlik yaptığım için sadece kullanmıyorum. Yaz sezonundan da genelde sık sık şey yapıyoruz. Dezenfektan veya da işte yakma teknikleriyle kümesi temizliyoruz. Ama eripat olunca eripatın temizliği de hem kolay hem de uzun vadede daha da çok işlem gördüğünü söyleyebiliriz arkadaşlar. Sizlere bu vasıtayla Gargamel'i de tanıtayım arkadaş. Şu gördüğünüz hayvanın adı Gargamel. Bir gözü yok, bir gözü var. Korsan gibi aynı. Korsan da diyemiyorum ama Gargamel demek istedim, içimden geldi. Şu an bize taraf baktığı gözü şu an yok. Küçüklükten bu yana doğduğu günden beri gözü yok arkadaşlar. Öyle büyüdü işte. Çok şükür bu günleri gösterdi. Gösterdi Rabbimiz. Gayet sağlıklı bir şekilde hayatına ve mutluluğuna devam ettiğini ben her geçen gün gözlemliyorum. Onlara biraz yem verelim bu vasıtayla. Çok fazla aşağı inmiyorlar. Anlam veremiyorum ama inmek istemiyorlar anladığım kadarıyla. İnmeyen hayvanlarımıza biz de böyle verebiliyoruz. Buradan yesinler diye. Çünkü aşağı inince horozlar rahatsız ediyor anladığım kadarıyla. Rahatsız eden horozlar da hayvanlarımızın strese girmesine sebebiyet olduğu için aç kalıyorlar. Bakın yukarıda ne kadar hızlı yiyorlar. Gördünüz mü? Bunlara çok dikkat edin misal. Sadece bit değil bu sorun. Kümeste bunlara çok dikkat edin. Bazı tavuklar sürü tarafından kabullenmediği zaman veya da horozlar mesela bu hayvanlara çok fazla haşır neşir olduğu için bu hayvanlar hasta olabilir. Strese girerler. Üst tarafta durup yem yemezler. Sürüden ayrı durup yem yemezler. Sürüden ayrı yaşayan tavuklarınızı her zaman gözlemleyin ve o gözlemlediğiniz hayvanlara böyle bir sunumda bulunun. Bakın eğer yemi böyle iştahlı yiyorsa emin olun ki aç kalmıştır. Aç kalan tavuklar da bir süre sonra maalesef ölüme gidecektir. O yüzden lütfen onların ölmesini istemiyorsanız bu şartları göz önünde bulundurarak dikkatlice inceleyin hayvanlarınızı. Ve bu videonun da artık sonuna gelelim yavaş yavaş. Bunları da söyledim. Başka da diyecek pek bir şey yok arkadaş. Kardeşlerim, arkadaşlarım. Her geçen gün Harikalar Diyarı'nda farklı bilgi dolu videolarla sizlerle oluyorum. Bütün kümeslerin en büyük sıkıntısı bu bit pire sıkıntısına da artık bir çözüm olduğumuzu düşünüyorum. Harikalar Diyarı bite de bir çözüm buldu ve artık bitlere, pirelere son diyoruz. Zararlı haşerelerden kurtulmak için tek yapmanız gereken o maddeden isterseniz eğer Eripat Google'a yazıp bulabilirsiniz veya da açıklama kısmına ben linkini bırakayım isterseniz oradan da isterseniz tabii sizin tercihiniz temin edebilirsiniz. Ay benim çillim ne yapıyorsun? Çilli'nin yeni kafesi de bura. Çilli bizim ligorin, porselen ligorin bu. Bir de Miço var. Miço da öbür tarafta. Miço. Aynen maşallah maşallah. Köy tavuklarımız bunlar yavaş yavaş sürüye karışmaya başlamış gördüğüm kadarıyla. Çok mutlu oldum. Bunları görmek beni gerçekten böyle içeriden nacizane çok mutlu ediyor. Çünkü bizim karıştırmamızdansa onların karışması daha iyi. Süreç daha hızlı işler bu şekilde olunca. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.